Selam ortaklarım, haber nasılsınız, iyisiniz umarım. Beni soracak olursanız yani nefes alıyoruz, bu da iyidir. Geçen videoda söylemiş olduğum çekilişin sonucuna gelelim. Kazanan kişi Talha Çengel. Toplulukta katıl butonuna özel bir gönderi var. Altına mailini yaz, öyle sana göndereyim. Bunun dışında son zamanlarda izlenmelerin düşüşünden dolayı o kapışamadığımız like butonuna şöyle bir sazla dalalım da aklı başına gelsin. O bize mi bakıyor? Bakın, like butonuna basmazsanız Vallahi satarım köyü ha. ben uyardım demedi demeyin. Son olarak videoya geçmeden önce katıl butonundan çekilişlere katılabilir. Yanında da ekstra olarak eğitim seti ve montaj için kullanmalık videolara, programlar için de hazır packlere erişebilirsiniz. Yani anlayacağınız, paranızın karşılığını elimden geldiğince bir şekilde vermeye çalıştım. Tabi sadece destek olmak için de katılabilirsin ya da çekilişlere katılmak için de. Neyse, videoya dönecek olursak, en gerçekçi grafiklere sahip 8 mobil oyun, yani en iyi grafiklere sahip 8 mobil oyun listesi. O zaman başlayalım. Couch, Chatty und No Virgin. Birinci şahıs kamera açısından oynadığımız, yani FPS modda oynadığımız bir oyundur. Fakat oyunu böyle oynamamıza rağmen bile nedense oyunun başında karakterimizi özelleştirme ekranı var. Yani hiç görmediğimiz bir karakteri neden özelleştiririz, kimin fikridir bilmem. Fakat bunu yapan dahi arkadaşımız oyunun ara sahnesinde falan bile karakterimizi göstermiyor. Aklımda deli sorular aga. Bir geliştirici hiç göstermeyeceği bir karakteri neden özelleştirtir? Ya da ara sahnede de olsa bile neden göstermez? Veyahut bir insan neden böyle bir yorum atar? What? Bu arada hazır yorumu gördük, cevaplayalım. Bilmem ki. Annenin evinde mi? Oyunun silah tasarımına gelirsek, o da gelecekten gelmiş fakat iğrenç renklerle seçilmiş, zevksiz biri tarafından şekilli şukullu bir şekilde tasarlanmış, hissiyat açısından boncuk sıkıyor gibi hissettiren, şok dalgası fırlatan silah var. Bunun dışında düşmanlarımız da ejderha, zombi ve mutant karışımı bir şey. Aga ne oluyor sana aga? Beyinler biraz yanmış olabilir. Çünkü sanki her şey düzgün yapılsa iyi bir şey çıkabilecek potansiyel vaat eden bir şey gibi duruyor. Ama nedense her şey yarım yamalak bırakılarak yapılmış ve eksik hissettiriyor. Bunun dışında düşmanların vuruş hissiyatı da kötü. Yani kartonla savaşıyormuş gibi hissettiriyor. Son olarak çevre dizaynına gelecek olursak, o bir tık iyi olsa bile oyun genel olarak pek iyi durumda değil. Hala bakmak isteyenler olursa bir şey diyemem. Zevksizlik de bir zevktir. Geç. Evil Lands bir online rol yapma oyunu. Yani diğer oyuncularla gerçek zamanlı etkileşime girme, konuşma, işbirliği yapma ya da savaşabildiğiniz bir oyundur. Oyunun kontrolleri de şöyle: hareket etme tuşu ekranın solunda, aksiyon ve etkileşim de sağda. Allah Allah, ciddi olamazsın dediğinizi duyar gibiyim. Neyse, klasik bilgiler dışında oyunda iki türlü mod var. Biri pasif mod, yani kimsenin size elleşemeyeceği mod. Diğeri de agresif mod var. Buna da geçince herkesle hem savaşıp hem de etkileşime girdiğiniz moddur. Her iki mod için de 8. seviye olmak mı ne lazımmış. Ve de oyunda level sistemi var. Bu da tabii ki neyi öne çıkarır? Pay to win'i. Yani MMORPG'lerin kaçınılmaz sonunu. Yapacak bir şey yok. Bir online rol yapma oyununda paranın avantajı büyük. Ama belki bu oyun olmasa da, bugün olmasa da başka oyun ve başka bir gün öyle bir oyun olacak. O zaman 3 deyince inanıyoruz. 1, 2, 4. Geç. Sky Children of the Light. Oyunda büyülü bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu da nedir? Tabii ki harabe edilmiş bu dünyaya umudu getirmeye çalışıyorsunuz. Peki neden? Ne bileyim ben. Yani herhalde yapacak bir şeyimiz yok diye. Keza oyunda hiç neyi neden yaptığımıza pek değinilmiyor da. Ondan ben de değinmek istedim. Neyse işte, tek umut konsepti olan bu oyunumuz savaş mekaniği ya da o tarzda bir şey barındırmıyor. Bunun yerine etkileşime farklı yollardan girdiğimiz yan karakterlerle ve ufak hikayesiyle bizi dünyasına çekiyor. Ufak dediğim de lafın gelişi, o kadar da ufak değil. Hatta büyük bile sayılır. Neden ufak dedim ki ben buna? Neyse işte, bu tarzda az önceki muhabbet gibi ben ne yaşadım lan diyeceğiniz durumlar da olacak. Bu yüzden mantık ve kurgu olarak birazcık yüzün düşecek ama sanat grafikleri sayesinde biraz mutlu edecek desem yeridir. Hazır demişken, çok pozitif renklere ve grafiklere sahip, yani en başta dediğimin aksine harabe bir dünyada geçmesine rağmen bu dünya da ellerinden geldiğince renkli olarak sunulmuş. Yani ne kadar siyah beyaz olsa da canlı siyah beyaz, o kafada bir şey. Bakılabilir mi? Şans verilebilir. Geç. Armored Heist, yani bir grup kurup parayı kolay yoldan vurarak olaylardan sıyrılıp tüydüğümüz bir oyun. Tabii ki bu kadar basit olmayıp peşimize polisler düşüyor. Ölmeden ve ekipteki herkese sağ bir şekilde parayı da çalarak kaçmamız lazım. Tabii ki tek sıkıntı polis değil. Sonuçta banka soyma oyunu. Diğer sorunlar olan bekçiler ve güvenlikle de uğraşmanız lazım. Bunun dışında zırh tarzı karakterinize çeşitli güvenli eşyalar falan alabiliyorsunuz. Kısaca geliştiriyorsunuz. Böyle olunca yavaş yavaş gelişirken çaldığınız her
kadar parayla bir şeyler yapabilmek cidden oyuna has katacak. Fakat içinde bulunduğumuz durum biraz daha actionlı ve hareketli olsaydı daha iyi otururdu ortama. Çünkü sonuçta banka soygunu. Bu yüzden de insan her an sağdan helikopterden inen birinin ateş etmesini bekliyor. Keza yapılsaymış çok da ortama otururdu diye düşünüyorum. Son olarak grafikler olarak 3 boyutlu tasarımında yer yer bug olsa da kısa süreli ve pek etki yaratmayan buglar olduğundan sıkıntı değil. Değinmemiş demeyin diye de oyunda silahları özelleştirerek geliştirme var. Yani şarjör büyütme, namlu uzatma, susturucu takma, silahları boyama tarzında bunlara da bakabilirsiniz. Geç. Warhammer 40k Freeblade. Oyun bilgisayarda çokça tutunca mobile de çıkıp keza bilgisayarda yakaladığı başarısının altında kalmadan iyi bir çıkış ve yükseliş yakaladı. Oyunu öne çıkartan bir olayı efektler. Nasıl yani? Şöyle silah sıkma ve hasar verdikten sonraki efektler robot savaşındaymış gibi hissettirirken silahımızın mermisinin süslemesi de bir robottan çıkıyormuşçasına gibi duruyor. Oyunun fiziğine gelecek olursak yani robotumuzun hareketleri çevre etkileşimi ya da çevre dizaynındaki etkisi olarak biraz daha absürt olmayan ve sade sayılacak fakat oturaklı böyle ağır ilerleyen bir şey seçmişler. Ki bu da bence telefonlarda kasma sorunu falan olmasın diye seçilmiş. Mantıklı da olmuş. Son olarak hissiyat ve kaplamalara gelecek olursak robotların kaplama ve skini yetersiz olsa da yine de o kadar da kötü değil. Olanları idare eder seviyede. Hissiyat olarak da sanki kolaya kaçılmış ve de pek uğraşılmamış gibi geliyor ama efektlerle kurtarmışlar. Keza ses dizaynı da işe yaramış. Bu oyunu kısaca şöyle özetleyelim. Robot savaşlarının meraklılarına önerilebilir. Yok, normal savaş oyunu arayanlar da ilginizi çektiyse bakabilirsiniz. Geç. Mindcell. 3 boyutlu omuz kamera açısından oynadığımız ağır oturaklı yavaş yavaş ilerlediğimiz savaş mekaniğinin de pek farkı olmayan yine ağır gerçekçi ve hissiyat verme açısından da yeterli olan bir oyundur. Hikayesine gelecek olursak kendi özgürlüğünüz için kaçmaya çalışıyorsunuz. Kaçarken tabii ki yolda bir sürü mini boss ve işe yaramaz düşmanla savaşıyorsunuz. Bir de tabii ki normal olarak canı çok fazla olan vurdum oturtan bosslar var. Yani anlayacağınız kendinizi kurtaramazsanız bir denek işte kobay oluyorsunuz. Böyle olunca da kaybetmiş oluyorsunuz. Farkındayım, biraz sürpriz oldu. Evet biliyorum tabii yani sonuçta özgürlüğü için mücadele eden birisinin kaybedince mahkum olması çok acayip. Neyse boşu kesim, oyuna geri dönecek olursak evreni ve çevre tasarımı iyi kurgulanıp tasarlanmış, bir mahkum gibi kısıtlandığınızı hissettiriyor. Bakabilirsiniz, denemeye değer gibi. Geç. Endless Nightmare. Mobil korku oyunu fakat korku oyunu yerine şizofren ya da delirme simülasyonu diyebiliriz. Neden? Çünkü oyunda klasik mobil oyunlar tarzı olan korku oyunu teması işleniyor. Yani nedir? İşte evde anormal olaylar yaşanıyor. Aslında var olmayan kişileri görüyoruz ya da işte kendi kendimize sesler duyuyoruz. Bir de akıl sağlığı metre gibi bir şey var. Akıl sağlığımızı ölçen şey tavan yapmadan yani 1 euro 10 TL olmadan evin içinde dönen olayları ve içinde bulunduğumuz saçma durumu çözmeye çalışıyoruz. Çözemezsek ne mi oluyor? Kaybetmiş oluyoruz ve en baştan yeni oyuna başlayıp çözene kadar devir daim bir şekilde yeniden ve yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani bir kısır döngüden kurtulmaya çalışıyoruz desek yeridir. Zor şartlar gibi göründüğünün farkındayım fakat aslında sistem tam çalışmadığından sizi pek de zorlamıyor ama o kadar da kolay değil. Yani 2 dakika durup düşünürseniz çözebilirsiniz diye umuyorum. Geç. Real Racing 3. Bir araba yarışı oyunu, modifiye, açık dünya ya da envai çeşit araba yarış yeri falan yok. Fakat iyi grafikleri ve farklı sayılacak bir oynanış mekaniği var. Onu da hemen söyleyeyim, ekranı hareket ettirerek yani sağa sola çevirerek arabayı kullandığımız bir oyun. Şimdi diyeceksiniz ne var bunda, çok normal. Aslında değil, çünkü oyunda başka oynanış mekaniği yok. Yani sizi böyle oynamaya zorluyor. Böyle olunca da aslında çok normal olan bu mekanik farklı oluyor. Grafiklere gelecek olursak da mobil oyunlar seviyesi için gayet yeterli ama dediğim gibi pisler, arabalar bana kalırsa biraz az olmuş. Çünkü açık dünya yok, modifiye yok, çeşitlilik fazla olmalı ki sıkmasın. Fakat geliştirici de sanırsam bunu fark etmiş ki oyuna çeşitli modlar getirmiş ve ne yalan söyleyeyim güzel olmuş. Baymayı engellemiş. Öyle aman aman muhteşem olmasa da dediğim gibi güzel. Videomuzun sonuna geldik. Umarım biraz da olsa eğlenmişsindir ve video işine yaramıştır. Videodan çıkmadan önce eğer kanalda yeni biriysen diğer videolara da bir göz atabilirsin. Yani atmaya da bilirsin, sen bilirsin. Ama ben olsam bir şans verirdim. En fazla ne kaybedebilirsin ki, değil mi? Hazır kaybetmek demişken altta kırmızı olan abone ol yazan butona bir kez tıklarsan ben de bir şey kaybetmemiş olurum. Hani rica etmiyorum ha, yapacaksın ondan diyorum. Mega bir destek için de yorumlara Muharrem yazman çok işimize yarar ve mega bir destek olur. Muharrem. Uber süper bir destek için de videoyu paylaşmam mükemmel olur ve son olarak diyecek başka bir şeyin kalmadığını demek istiyorum. What the fuck? O zaman yeni videolarda aynı adresle yani burada tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Kako, kako, kako,
Yandan gel mange kako kako. Yandan gel